Herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir mantı tarifi hazırladım. Tarifine geçiyorum. 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane yumurta, 1 su bardağı ılık suyu geniş bir karıştırma kabının içerisine alıyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Mutlaka suyunuzun ılık oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Hamurun kıvamı kulak memesinden bir tık sert olacak. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bir su bardağının yarısını kullandım. Hepsini kullanmadım. Gördüğünüz gibi sizlere de gösterdim. Hamur toparlanana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Suyu kontrollü bir şekilde ekliyorum ve hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve tezgahta 5-6 dakika hamuru toparlıyorum. Tezgaha bir miktar un serpiyorum ve hamuru üzerine alıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurma işlemi bitti. Pürüzsüz bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi hamurumuz hafif sert bir kıvama geldi. Şimdi hamurumu toparlıyorum. Şimdi hamuru streç filme sarıp üzerini kapatıp dinlendiriyorum. İç malzemesi için 250 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve rendelenmiş bir adet orta boy soğanı ekleyip güzelce yoğuruyorum. Dinlenen hamurumu streçinden ayırıp açıyorum ve tezgaha alıyorum. Mantılarınızın lezzetli olması için çok fazla un kullanarak yufkalarınızı açmayın. Çok fazla un kullanımı hamurun sert ve un tadında olmasını sağlar. Bu yüzden elinizden geldiğince yapışmayan bir hamur olduğu için oklavanıza yapışmadıkça un kullanmayın. Bu püf noktaya dikkat edin. Hamuru iki eşit parçaya ayırıyorum. Bir parçasını tekrardan streçe sarıp üzerine kapatıyorum. Şimdi hamurumun bir parçasını alıyorum. Şimdi tezgahın üzerine bir miktar un alıyorum. Ve hamurun üzerine de bir miktar un serpiştirdikten sonra hamuru bir oklava yardımıyla olabildiğince büyük ve ince açmaya özen gösteriyorum. Ben bütün mantılarda aynı şekilde hamuru ince açarım ki kaynadığında ve haşlandığında kalın hamurumsu mantılar olmasın. Hamuru istediğim büyüklüğe gelene kadar oklava yardımıyla açmaya devam ediyorum. Evet, artık hamur yeteri miktarda inceldi.
Şimdi yakından inceliğini de sizlere göstereceğim. Artık hamurum hazır. Hamur istediğim büyüklüğe gelince kareler halinde hamuru kesiyorum. Her karenin ortasına kıymalı ağaçtan küçük bir parça kopararak yerleştiriyorum. Parmak uçlarımla her kareyi kapatıyorum. Bu işlemi yaparken hızlı hareket etmelisiniz. Yoksa hamurlarınız kurur. Mümkün olduğu kadar mantılarınızı hızlı bir şekilde kapatın. Uzun sürerse katlamanız, katlama işlemi yaparken zorlanırsınız. Bu kadar yeterli olacaktır anlamanız için. Ben diğer hamurları da hızlıca kapatıyorum. Mantılarımın hepsi hazır. Bir kısmını da buzluk için ayırdım. Buzlukta saklıyorum. Bunu da videonun sonunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Mantılarımı kapattım. Gördüğünüz gibi mantılarım hazır. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Şimdi tencereme bol su alıp suyu kaynatıyorum. Ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve biraz da zeytinyağı ekliyorum. Ve mantılarımı içerisine yavaş yavaş ilave ediyorum. Mantıları yavaş bir şekilde atıyorum. Çünkü hem su elime sıçramasın hem de mantılar üst üste gelmesin. Suyun içerisine bırakmış olduğum mantıları 7-8 dakika boyunca haşlıyorum. Ara ara mantılarımın pişmesini kontrol ediyorum. Hamurlar birbirine yapışmasın diye kevgir yardımıyla yavaş yavaş karıştırıyorum. Diğer taraftan mantının sosu için tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alıp eritiyorum. Tereyağı eriyince üzerine 1 yemek kaşığı toz biber ekliyorum ve kavuruyorum. Mantımı tekrardan kontrol ediyorum ve mantılarımız pişti. Şimdi bir kevgir yardımıyla mantılarımı servis tabağına alıyorum. Mantımızın üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Muhteşem bir tarif. Umarım sizler de bu tarifi beğenir ve denersiniz. Üzerine sarımsaklı yoğurdumu gezdirdim. Şimdi sosumu da üzerine gezdiriyorum. Hem görünüşü hem de lezzetiyle nefis bir mantı tarifi hazırladık. Gördüğünüz gibi bol tereyağlı bir sos hazırladık. Kanalımda buna benzer birçok sayıda kek, kurabiye, poğaça, hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Onlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Mantılarımı bir tabağa alıyorum ve biraz kuruyana kadar bekletiyorum. Böyle yaparsanız pişerken mantılar birbirine yapışıp bozulmayacaktır. Ve pişirirken de mutlaka buzu çözülmeden kaynatın.
Buna da dikkat ederseniz ilk günkü gibi taze ve lezzetli mantılarınız olacaktır. Şimdi buzlukta saklayacağım mantılarımı kilitli poşetlere bırakıyorum. Kilit kısmını tam kapatmıyorum ve bir pipet yardımıyla poşetin havasını alıyorum. Kilidi kapatıyorum. Buzluk mantılarımız da hazır. İstediğiniz zaman buzluktan çıkarıp şipşak mantılarınızı hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutabilirsiniz.